Bundan seneler evvel gençlik, çocukluk yıllarımızda çok sık duyduğumuz bir tavsiye vardı. Böyle su iç, su iç, daha çok su iç. İşte en az 8 bardak, o çok net bir ifade vardı. Bunu böyle kafamıza vura vura, yani en az 8 bardak içmelisin falan. 7,5 bardak su içtiğin zaman böyle içinde bir burukluk var. Yani ah, o yarım bardağı tamamlayamadım falan diye. İşte ne bileyim, böyle bir doktorun karşısına falan çıktığında sana sorarsa eğer, böyle günde ne kadar su içiyorsun? 3 litre. O bravo, aferin, çok iyi falan, böyle tepkiler alıyordun. Bir ara böyle bir şey vardı, çok ön plandaydı. Yani hatırlıyorum, mesela ortaokul, lise yıllarında falan hasta oluyorsun, işte normal öksürüyorsun falan. Hocalar su iç falan, böyle işte çabuk iyileşirsin falan, böyle bir şey vardı, yani böyle bir artık inanış. Yani bu doğru mu? Herkes için bu geçerli mi? Her koşulda. Bu konuyla ilgili benim fikrimle bunu paylaşma gerekliliği hissettim. Aslında buna benim girmeme gerek yok diye düşünebilirim ama yaptığım işte de bir ilgisi var o yüzden. Şimdi şöyle, bu yani birçok konuda da böyle olmakla birlikte tıbbi konularda işte maalesef insanların kafası çok karışık. Şimdi şöyle, doktorların kendi aralarında bir görüş birliği yok birçok konuda. Yani herhangi bir dalda alalım. Birisi diyor ki aynı hasta için bu kişi ameliyat olmalı diyor. Öbürü diyor ki sakın bunu ameliyat etmeyin, şöyle şöyle olur diyor. Yani bu zaten kendi aralarında da %100 görüş birliği yok. Aynı konuya farklı yaklaşımla, yani aynı konuda farklı yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bu işlerin doğası böyle. Ve dediğim gibi orada işte ameliyat olursun, pişman olursun. Ameliyat olmazsın, pişman olursun. Ameliyat olursun, iyi ki ameliyat oldum dersin. Olmazsın, iyi ki olmadım dersin. Bu böyle. Yani bizler de onların söylediklerini değerlendirip hani nihai kararı veriyoruz. Bu şekilde kendi bir muhakeme yeteneğimiz var. Sezgilerimiz var, işte birikimimiz var. Onların hepsini değerlendirerek bir karara varıyoruz. Bu da bazen olumlu sonuç veriyor, bazen vermiyor. Şimdi burada benim de hem kendi üzerimdeki deneyimlerimden hem o doktorların görüşlerini toparlayarak vardığım bir nokta var. Ben nasıl bir uyguluyorum? Şimdi şöyle, geçmişte ben de onu çok duyduğum için ve babam da böbrek hastası olduğu için bu su içme konusunda çok ciddi bir telkin vardı. Ben de bundan etkilendim. Zamanında çok içiyordum suyu. Bundan pişmanım. Bence hata yapmışım o zamanlar. Şimdi bu kişiden kişiye değişen bir şey bence. Yani insanlar ne düzeyde aktivitesi var, nasıl bir beslenmesi var, ne kadar terliyor, hangi iklimde, bir sürü faktör var. Yani sen herkese net bir sayı veremezsin bence. Bu videoyu çekmemin sebeplerinden tabii birisi, benim menülerimi deneyimleyenler diyor ki yani susama hissi kalmadı. Kendimi de iyi hissediyor gibiyim bir yandan. Hani su ihtiyacım azaldı. Hani bu normal bir şey mi gibisinden. Evet, yani benim menülerimdeki gibi benim tarzımda besleniyorsan bu beklenen bir şey. Bitkisel temelli besleniyorsan da bu beklenen bir şey. Şimdi şöyle, ben de bitkisel temelli beslenmeye ilk geçtiğim zamanlar hatırlıyorum, o zaman spor falan da yapıyordum. Yani profesyonel tarzda değil ama kendi ne derler e, kulvarımda işte şöyle daha iyi bir performans gösterdiğimi ve
sporda susamamın çok azaldığını fark etmiştim. Bu çünkü neden? Sodyumu çok yüksek beslenmeden, yağı yüksek beslenmeden daha totalde düşük yağ içeren ve düşük sodyum içeren bir beslenmeye geçtiğin takdirde sebzelerden, meyvelerden de daha çok sıvı alıyorsun. Dolayısıyla suya olan ihtiyaç azalıyor. Yani bu normal bir şey. Bence ihtiyaçtan fazlasını almak kötü bir şey. Yani bu mineral kaybına yol açıyor. Daha çok yorgunluğa sebep olabilir. Dolayısıyla burada benim takip ettiğim doktorların da söylemi. Şimdi 2 tane önemli veri var. Eğer çok özel bir durumunuz yoksa sizin, işte tıbbi olarak değişik bir hastalığınız vardır, çok nadir görülen veya bir sürü ilaç kullanıyorsunuzdur, çok spesifik. Bunları ayrı tutuyorum genel insanlar için. Yani bir, zaten susadığını hissediyor insan. Böyle bir ihtiyaç var mı? Bunu hissedersin. Susamamışsan kendini zorlamanın anlamı yok. 2, idrar rengi. İdrarın genelde açık sarı mı? Yani tamamen böyle bembeyaz da olmayacak. Ama hani ona yakın bir şeffaflıkta, bu yeterli. Eğer böyle vitamin mineral içeriği yüksek bir öğün yediysen, sağlam yediysen ilk idrara çıkışta da koyu renk olabilir. Hani burada bir kötü bir anlam ifade etmiyor. Bu da bence beklenen bir durum. Dolayısıyla ben ne uyguluyorum burada? Ben yıllardır ne yazık ki spor yapamıyorum. Bu benim kendi isteğimle olan bir durum değil. Yani umarım bu yoğunluktan falan kurtulup dediğim gibi ben de düzenli spor yapmaya başlarım. Şimdi sedanter yaşıyorum. Bu şekilde benim durumum yıllardır. Bazı menüleri paylaştım. Genel hatlarıyla o tarz bir beslenme var. Ben uyandıktan sonra illa öyle uyanır uyanmaz böyle bir an önce aceleyle su içme gibi bir durum yok. Ne zaman uygun olursam hani 2 bardak su içerim. Yemek yiyeceksem de yemekten en az yarım saat önce içmeyi keserim. Sıvı alımını keserim. Bu net. Bu yeterli olur. Bir de yemekten sonra 3 saat geçer normalde. Yani minimum 2 ama genelde en az 3 saat geçmeden ben sıvı almam gene. Bir bardak da maden suyu içebilirsem içerim. Şöyle, yaza yaklaşıyoruz. Yazın kavun karpuz oluyor ya. Ben onları kalkar kalkmaz su içmeden sadece kavun, sadece karpuz şeklinde yerim. Su da içmem. O zaten su yerine geçer. Su ihtiyacını oradan karşılarım. Dediğim gibi ondan sonra da yemekten sonra maden suyu belki bir bardak içerim. Terleme güne özel arttıysa bir miktar artırabilirim. Ama zaten çok hareketli olmadığım için yıllardır buna gerek olmuyor. Şimdi terlemenin arttığı, spor yapmıyorum ama bazen hamama giderim. Hamama gitmişken saunaya da girerim. Saunada çoğu insanın duramayacağı kadar duruyorum ben. Yani 40 dakika duruyorum. Bunu direkt 40 dakika şeklinde değil, 10 dakika girerim. Minimum 5 dakika ara veririm. Çıkarım oradan. 15 dakika ikinci turu yaparım. Bir 5 dakika daha minimum ara veririm. İhtiyacım varsa biraz süreyi uzatabilirim. O gün uykusuzsam falan. Bir tur daha 15 dakika girerim. Totalde 40 dakikada sauna yaparım. Bir de orada hamamda geçen zaman var. İşte kesesi, masajı, ne bileyim,
oradaki terleme süreci falan, orada da bir yarım saat minimum gidiyordur. Yani ciddi bir terlemeden bahsediyoruz. Çoğu insanın dayanamayacağı miktarda. Eğer yemek yiyerek gittiysem hamama bana 1 litre yetiyor o kadar terlemeye rağmen. Hadi üzerine de bir bardak maden suyu olsun. Anlatabildim mi? 1,2 litre. Önceden de yemek yemiştim. Yemek öncesinde de 2 bardak su içmiştim. 1,6 litreye tekabül ediyor. Yani 40 dakika sauna artı yarım saat hamamın içindeki terleme, hani tüm o günde 1,6 litre su artı yemeklerden gelen su, meyveler, sebzeler vesaire. O şekilde. Dolayısıyla tahminimce ben spora geri dönersem ve hani çok zorlarsam kendimi, çok ciddi bir terleme olursa da herhalde en fazla o kadar su içerim. Şu anki beslenme modelimle. Dolayısıyla benim tarzımda beslenmeye geçerseniz önceden asidik işte besleniyorsunuzdur. Çok sodyum yüksektir. Durum bu. O zaman ihtiyacınız azalabilir. Ben kafein de kullanmıyorum çok uzun yıllardır. Bunu da hesaba katın. Yani çayı, kahveyi de çok içerseniz gene bu da bir susuzluk yapabilir, su kaybı yapabilir. Tüm bunları, bu gibi faktörleri hesaba katarak ona göre kendiniz için uygun olan kararı verirsiniz. Tabii benim bu videoyu çekme ihtiyacım nereden geliyor? Dediğim gibi benim menümü yedikten sonra adam çok hissedecektir. Yani böyle rahatlamış, tatminkar, su içmeye de ihtiyaç hissetmeyebilir. Bu benim açımdan beklenen bir şey. Dediğim gibi orada tahlil sonuçlarına da bakarsınız. Eğer beslenmenizde bir değişiklik yapıyorsanız tüm bu verilerin bileşiminde ona göre bir karar verebilirsiniz. Kendinizi yeterli hissediyorsanız, o tecrübede hissediyorsanız işte doktora da danışabilirsiniz. Bu şekilde benim tabii ki test sonuçlarında da işte böbrek değerleri oldukça iyi çıkıyor. Bahsettiğim miktarda su içiyorum. Bu şekilde iyi çıkıyor. Umarım kendiniz için hem bu konuda hem birçok konuda doğru kararları verirsiniz. Korkuya dayalı değil de gerçekçi verilere dayalı güzel kararlar verir, güzel sonuçlar alırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.